Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için sıvı yağla yapabileceğiniz pastane usulü kurabiye tarifim var. Hem ekonomik hem de çok lezzetli. Bu tatlı kurabiyemi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Favoriniz olacak, şimdiden söylüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında önceden beklettiğimiz 3 adet yumurtamızı uygun bir kabın içerisine kıralım. 1 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket toz vanilya ekliyorum. 1 paket toz vanilya 5 gramdır. Bu üç malzememi mikser yardımıyla çırpıyorum. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası bu aşaması. 3 yumurta, toz şeker ve vanilyayı yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyoruz. Krema kıvamına gelene kadar, rengi açılana kadar kek yapar gibi adeta çırpıyoruz. Bu aşamada şekerin erimesi, yumurtayla iyice özleşmesi çok önemli. O yüzden 5 dakika boyunca çırpmaya özen gösterelim ve bu aşamada lütfen el çırpıcı değil, bu şekilde mikserle çırpmaya özen gösteriyoruz. Şimdi hemen sizlere yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde rengi açıldıktan sonra karışımımız olmuş demektir. Hemen diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu 10 gramdır. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. İlk önce 4,5 su bardağı un ekledim. Unum az geldiği için yarısını da ekleyip toplamda 5 su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi sizlere yakından hem aşamalarını göstereceğim hem de kıvamını yakından göstermek istiyorum. Bu aşamada gördüğünüz gibi 4,5 su bardağı unumu ekledim. Elimle karıştırıyorum. Zaten karışma işlemini yaparken hamurun yumuşak veya cıvık olduğunu anlayabilirsiniz. Elinizden akıyorsa, cıvıksa mutlaka un eklemenizi tavsiye ederim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre un miktarı farklılık gösterebiliyor. 3 adet yumurta koymuştuk. Küçük boyutta eğer koyduysanız 4,5 su bardağı un yeterli gelebilir. Ama büyük boyutlarda yumurta eklediyseniz 5 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yakından da gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde pürüzsüz, çok güzel yumuşacık bir kurabiye hamuru oldu. Şimdi hamurumuzdan 30 gram ölçüsünde yuvarlak bezeler alalım ve elimizle bir tezgahın üzerine hamurumuzu koyarak uzun bir şekilde şerit oluşturalım. Bu şekilde şeritlerimizi oluşturduktan sonra iki ucunu birbirine birleştirelim ve yuvarlak halka şeklinde bir kurabiye tarifi hazırlamış olalım. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki kolaylıkla şekil alabiliyor. O yüzden endişelenmenize hiç gerek yok. Çok güzel kurabiye hamuru diyebilirim. Sadece sıvı yağlı kurabiye hamurlarını çok fazla yoğurmuyoruz. Yani hemen malzemeleri ekleyip kıvam aldıktan sonra yoğurmayı bırakıyoruz. Diğer tereyağlı kurabiye hamurları gibi değil. Çünkü sıvı yağlı kurabiye hamurları çok fazla yoğrulduğu zaman yağını salıyor ve güzel şekil almasına engel olmuş oluyor. Bu da çok önemli bir püf noktasıdır. Sizler bu sorunu hiç yaşadınız mı? Merak ediyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben daha önce ilk yaptığım zamanlarda bu sorunu çokça yaşadım. Sonrasında çok fazla yoğurmadan sadece şekil aldıktan sonra, kıvam aldıktan sonra hamuru bıraktım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel şekil aldılar. Bu şekilde şekli verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiye hamurlarımızı dizelim. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 35 adet Hindistan cevizli beyaz çikolatalı kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırın. Daha fazla sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltabilirsiniz. Daha az sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimize şekil verdik. İlk tepsimi fırına vereceğim. Önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında 10-11 dakika kadar pişiriyoruz. Kızartmıyoruz, sadece pişiriyoruz. Çünkü kurabiyelerimizin üzeri beyaz kalacak. Buna dikkat ederek pişirmeye özen gösterelim.
Kurabiyelerimiz 10 dakikanın sonrasında fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel şekil aldılar. Hiçbir şekilde yayılma söz konusu değil. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçer geçmez benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolatamıza kurabiyelerimizin sadece üst kısmını batıralım ve çekelim. Fazla olan beyaz çikolatayı akıtalım beyaz çikolatanın kasesine, sonra Hindistan cevizine bulayalım. Dilerseniz bu işlemi sütlü çikolatayla veya bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Ben beyaz çikolatayla Hindistan cevizinin uyumunu ayrı bir seviyorum. Sade kurabiyelerde çok yakışıyor. O yüzden beyaz çikolata kullanmayı tercih ettim. Benmari usulü çikolata nasıl eritilir kısaca bilmeyenler için bahsetmek istiyorum. Bir cezvenin yarısına kadar su dolduralım. Üzerine kasemizi koyalım. Kasemizin içerisine çikolatalarımızı kıralım. Ben toplamda 85 gram beyaz çikolata kullandım ve benim yapmış olduğum malzeme ölçülerine göre beyaz çikolatam tam yetti. Çikolatalarımızı kasemizin içerisine kırdıktan sonra ocağın altını kısık bir şekilde açalım ve suyun buharında kasenin içerisindeki olan beyaz çikolataların suyun buharında erimesini sağlayalım. Tüm işlem bu kadar. Eridikten sonra benmari usulü çikolatanız hazır demektir. Bazen beyaz çikolataların farklı markalarına göre daha katı veya daha cıvık olabiliyor. Ben katı olarak fark ettiğim zaman mutlaka içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve beyaz çikolatayı biraz açıyorum. Eğer erittikten sonra çikolatanız koyu olursa sıvı yağla açabilirsiniz. Kurabiyelerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerim bittikten sonra buzdolabında üzerindeki beyaz çikolatanın soğuması için yaklaşık 10-15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Üzerindeki beyaz çikolatalar soğuduğu zaman hemen sunum tabağıma dizip sizlere yakından iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Hem sıvı yağlı hem de ağızda eriyen kıyır kıyır bir kurabiye tarifi arayanlar bu kurabiyeyi çok sevecek. Genelde sıvı yağlı kurabiyelerde kıyır lezzeti bulmak oldukça zor. Bu kurabiye tarifi hem kıyır kıyır hem de ağızda dağılan muhteşem kıvamlı bir kurabiye tarifi. Yakından da sizlere bir ısırık alarak kıvamını göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi görüntüsü şahane, her şeyi anlatıyor. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.